Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soslu havuçlu kek yapacağız. Tarifi detaylı bir şekilde açıklama kısmında yazmaktadır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İlk önce 3 yumurtamı ve 1 su bardağı şekerimi beyazlaşana kadar çırpıyorum. Köpürene kadar. Siz dilerseniz mikserde de çırpabilirsiniz. Ben kendim çırpmayı tercih ettim. İyice beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum. 1 su bardağı ayçiçeği yağımı ekliyorum. İyice çırpıyoruz. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve daha sonrasında bir paket vanilyamı ekliyorum. Tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı tam istediğimiz gibi. İyice çırptıktan sonra bütün malzemelerim iç içe geçtikten sonra 2 su bardağı yaklaşık unumu ekleyeceğim. İki su bardağımı unumu da ekliyorum. Siz biraz daha büyük bir borcamda yapabilirsiniz. Daha rahat karıştırmak için. Yavaş yavaş ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam alana kadar. Kıvam aldıktan sonra 2 adet rendelediğim havucu hamurumun içine döküyorum. Gördüğünüz gibi benim borcam biraz küçük geldi ama olsun. Ve istediğiniz kadar ceviz koyabilirsiniz. Miktarı sizin sevdiğinize göre ayarlanabilir. Tekrardan birbirlerine geçmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kıvamını aldı. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Ve sonuç. Daha sonra dilediğiniz bir kek kalıbına, ben bu kek kalıbını tercih ettim. İyice yağlıyoruz ki rahat çıksın. Dilerseniz siz sıvı yağla da yağlama işlemi yapabilirsiniz. İlla tereyağı kullanmanıza gerek yok. İyice yağladıktan sonra kek harcımı kek kalıbımın içine döküyorum. Bu arada önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecede 40 dakika pişirmeniz yeterli. Bilginiz olsun. Kek harcımı döküyorum iyice. Ziyan olmasın diye hepsini döküyorum. Evet. Kek kalıbımıza harcımız girdi. Şöyle iki yapalım, hani vuralım baloncuklar çıkana kadar. Kekimi fırınıma koydum. Şimdi sosa geçiyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 200 gram labnemizi koyuyoruz. Bu arada dilerseniz tereyağı koymaya da bilirsiniz. Ama lezzetinde herhangi bir sıkıntı olmuyor, merak etmeyin. Daha sonra bunları iyice karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Bütün tereyağı eriyinceye kadar iyice pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpıyoruz.
Gördüğünüz gibi. Bu işlemi mikserle yapmanız daha iyi olur. Çünkü tereyağı oda sıcaklığında olsa daha iyi olur. Benimki biraz oda sıcaklığında olmadığı için biraz zor eritti. Daha sonrasında gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Bu kıvam biraz bana koyu geldi. Ben bir yemek kaşığı süt ekledim, daha iyi oldu. Siz dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi süt de ilave edebilirsiniz. İyice eritiyorum. Pürüzsüz olması için. Kekim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi ben bir yemek kaşığı sütü ilave ettiğim için biraz daha sıvılaştırdım. Ve kekimin üzerine sürdüm. Siz farklı bir kek kalıbında dilediğiniz şekilde sosunuzu koyabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Evet, sosumu da koydum. Lezzet vermesi için ve görüntüsünün güzel olması için rendelediğim bir tane havucu kekimin üzerine koyuyorum. Çok şık bir görüntü oldu. Dilerseniz siz tercih etmeyebilirsiniz. Hepsini koymuyorum. Yetecek kadar. Siz onu zaten yaparsınız, anlarsınız. Ve final. Gördüğünüz gibi hem yumuşacık ve sosta çok güzel bir lezzet kattı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.